8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz medikal estetik hekimi uzman doktor Yahya Yiğit. Hoş geldiniz Yahya hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Bizler de iyiyiz. Yaz aylarınız nasıl geçiyor hocam? Biraz yoğun geçiyor ama gayet güzel. Sağ olun, hoş geldiniz tekrar. Size hoş bulduk, sağ olun. Yahya hocam, yüz deyince yüzü aslında üçe bölüyoruz. Üst, alt, Ve orta. Ama asıl yüz aslında ortadır. Doğru değil mi? Evet, doğrudur. Peki orta yüz restorasyonda neler yapıyorsunuz? Nasıl çözümler üretiyorsunuz? Evet. Şimdi normalde bahsettiğiniz gibi yüz üçe bölünür. Üst yüz ve orta yüz, alt yüz diye. Yaş ilerledikçe ve zaman ilerledikçe kilo alıp verme durumlarında da aynı durum söz konusu. Yumuşak dokularda kayıp meydana geliyor. Aynı şey kemik doku için de geçerli. Ama yumuşak dokunun kaybı kemik dokuya göre daha fazla bu kayıplar söz konusu oluyor. Örneğin bir alında da doku kayıpları olur, bir çenede de doku kaybı olur ama orta yüz bölgesinde daha fazla oluyor. Çünkü buradaki dokular, yani orta yüz dediğimiz kısım gözaltı, ön elmacık ve nazolabial dediğimiz kısımlardır. Buralarda yumuşak dokular daha fazla. Yumuşak dokular daha fazla olduğu için kilo alıp vermeden veya yaş ilerlemesinden daha fazla etkileniyorlar. Dolayısıyla bu üç alanda, yani gözaltı, nazolabial ve elmacık dediğimiz kısımdaki doku kayıplarını genelde beraber tedavi etmeyi tercih ediyoruz. Çünkü hepsindeki kayıp da aynı oranda ve aynı zamanda gelişiyor. Peki hangi işlemlerle tedavi ediliyor hocam? Aslında bahsettiğim gibi doku kaybı söz konusu. Doku kayıplarını yerine koymak lazım. Bunun için biz hyaluronik asit dolgusu kullanıyoruz. Doku bütünlüğü çok iyi olan bir üründür. Laboratuvar ortamında vücut dokusuna uygun bir şekilde üretilir. Tabii ki bunun da kaliteden kaliteye farkı var. Her zaman birinci kaliteyi tercih etmek gerekir. Dokunun, yani kaybın olduğu noktaya enjeksiyonunu yapıyoruz. Tabii bunu yaparken uygun yüz anatomisine uygun bir şekilde yapmak lazım. Orayı dolduralım veya oraya şekil verelim derken diğer yüzün geri kalan kısımlarıyla olan orantısını bozmamamız gerekiyor. Buna çok dikkat etmemiz Bu da uzman gerekiyor. eli hocam. Kesinlikle altın oran dediğimiz durumdur. O bölgelere kaybedilen dokuları biz yerine koyuyoruz. Sadece kayıpları yerine koymuyoruz. Bazen hasta daha farklı, yani hastaya daha uygun bir yürüyüş şekli de tasarlayabiliyoruz. Yani orta yüz restorasyonu dediğimiz, hani restore etmek, yani yeniden şekillendirmek olarak değerlendirmek lazım. Tabii bunu yaparken çoğu zaman yüzün geri kalan kısımlarını da göz önünde bulunduruyoruz. Yani sonuçta eğer orta yüzde bir kayıp varsa geri kalan kısımlarda da kayıp oluyor. Yani sadece elmacıkta kayıp veya göz altında veya nazolabialde kayıp olacak da geri kalan kısımlarda olmayacak. Böyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Peki ne kadarlık bir işlem süresi var hocam? Yani işlem, yani bu üç bölgenin tedavisi yaklaşık en fazla 25 dakika. O kadar da kısa bir süreçte. Tabii. Ağrılı, sızılı. Ağrı çok fazla olmaz. Neden? Genellikle bir lokal anestezi uyguluyoruz işlem öncesinde. Ondan sonra işleme geçtikten sonra ciddi bir ağrı söz konusu olmuyor. Zaten güzelliğini düşününce ağrıyı boş veriyorsun. Ya aslında ciddi ağrılı bir işlem değil. Evet. Onun için hani çok fazla böyle kişiyi zorlayan bir işlem değil. Hatta bazen hastalar şunu diyor. Ya ben dolgudan çok korkuyordum ama botokstan bile daha az ağrılı diyebiliyorlar yani çoğu zaman. Biraz önce bahsettiğim gibi mesela hastanın şakaklarında da kayıp oluşuyor. Arka elmacıkta da, çenede de, jawline hattında da veya hastada belirgin bir elmacık veya jawline yoktur. Orta yüzü yaptığımızda onları da yapıyoruz. Yani tüm yüz restorasyona doğru gidebiliyoruz. Hastanın burnunda şekil bozukluğu vardır, burun dolgusu yapıyoruz. Dudak incedir veya ince değilse bile şu anki yüzüne göre diğer yerlere dolgu uygulaması yaptığımız zaman bu sefer dudaklar geride kalıyor. Diğer alanlara göre geri planda ve daha böyle cansız kalıyor, hacimsiz kalıyor. Bu sefer dudak dolgusu da eklemek zorunda kalıyoruz. Aslında bir bütün olarak değerlendirmek lazım ama orta yüz dediğimiz alan yumuşak dokudan daha fazla zengin olduğu için çökmelerin daha fazla belirlendiği ve kişiyi yorgun gösteren alanlardır. Onun için peki kalıcılık süresi ne kadar bu yapılan dolgu işlemlerinin? Dolgu işlemlerinde kalıcılık süresi 1-1,5 yıl arasında değişir. Tabii ki bu orta yüz için geçerli. Bir dudakta bu süre daha kısadır. Niye? Çünkü daha hareketli bir alandır. Kullandığımız dolgu dudakta biraz daha yumuşaktır. Göz altında çok daha yumuşaktır. Ama dolgunun sertliği ve hacmi arttığı zaman, yani birim alandaki hyaluronik asit miktarı arttığı zaman kalıcılık süresi de uzuyor. Ama orta yüz için 1-1,5 yıl arasında bir kalıcılığı var ama hep şunu söylerim. Dolgu eridiği zaman yeni bir doku yenilenmesi sağlıyor. Yeni bir doku yenilenmesi olduğu için eski haline dönmüyor.
Yani hastalar çok sık soruyor. Hocam benim dolgum eriyince benim yüzüm böyle söner mi? Yani hastalar bir balon şişirmiş gibi düşünüyor galiba. O balon inince orada bir elastikiyet kaybı söz konusu olur O diye bir emel düşünüyorlar. dolgunun ne kadarlık bir kısım olduğunu söyleyebilir misiniz hocam? Kısım derken? Bir emellik dolgunun ne kadarlık bir bölüm hani... Yani toplasanız bir çay kaşığı Evet. kadar. Yani Korkuyorlar ya hani, Evet. onun için sordum Şimdi, size. Dolgunun su tutma özelliği de var. Oradan da bir hacim kazanıyor. Fakat dolgu eridiği zaman orada yeni bir doku oluşumunu tetikliyor. Bağ doku oluşumunu tetikliyor. Yaptığımız gençlik aşılarında da aslında biz bunu amaçlıyoruz. Dışarıdan verdiğimiz hyaluronik asit olsun, vitaminler, amino asitler olsun hepsi dokuyu yenilemeye yönelik şeylerdir. Ve doku yenileme özelliği çok iyi olan ürünlerden birisi de hyaluronik asittir. Evet. Ki biz oraya bir hyaluronik asit veriyoruz. Orada sürekli bir kan akımını hızlandırıyoruz. Oranın beslenmesini sağlıyoruz. Ve orada yeni bir bağ doku oluşumunu tetikliyoruz. Dolayısıyla dolgu erisi bile eski haline tam olarak dönmüyor. Peki bu dolgu işlemi, hep dolgu işlemi yapıyoruz diye konuştuk. Cerrahi mi yoksa enjeksiyon işlemi mi? Aslında bu tamamen enjeksiyonla yapılan bir işlemdir. Bazı noktalarda direkt iğneyle yapıyoruz. Bazı noktalarda kanül tekniği kullanıyoruz. Tabii bu yüzün bölgesine ve anatomisine göre değişir. Hatta elde etmek istediğimiz şekle bile göre değişebiliyor yaptığımız teknikler. Çok basit ve tek bir noktadan giren bir işlemdir. Hasta öğle arasında bile gelip işini... Zaten 20-25 dakika dediniz hocam. Tedavisini yapıp ondan sonra işine geri dönebilir. Hani hastaların aklına şöyle bir şey oluşmasın. Ben gideceğim, bu işlemi yapacağım ama acaba 2 gün mü, 3 gün mü dışarıya çıkmayacağım şeklinde bir düşünceye kapılabilirler. Evet. Aslında değil. Yani işlemi yapıyoruz, ondan sonra hasta tedavisi işine devam ediyor. Ki ben bile ufak tefek dokunuşlar yapıyorum kendime. Sabah gittiğimde bakıyorum şöyle aynadan, ya şuraya bu lazım galiba diyorum. İşlemimi yapıyorum, aynı gün tedaviye devam ediyorum yani. Ay nasıl güzel, ne şanslısınız. Yani en son tıraş oldum, bir baktım çenede doku kaybım var. Aynen karşısına geçtim, direkt 2 emel dolgu yaptım. Ay mükemmel. Peki çenedeki dolgu ya da sarkık ya da hocam böyle izler olur ya, yara izleri, biz sıkar deriz onlara. Evet. Bu işlemler için faydalı mı? Şimdi çok yüzeysel, deri üzerinde olan, hani sivilce izleri dediğimiz çok yüzeyde olanlarda dolgu çok aman aman bir fayda sağlamaz. Fakat ciddi bir skar söz konusuysa, dediğiniz gibi bir travma sonrasında veya zamanında ciddi bir sivilce öyküsü varsa bu hastalarda biz dolgu uygulaması yaparak onu kısmen düzeltebiliyoruz. Çünkü cilt altına bir yapışıklıklar meydana geliyor. Biz normalde subsüzyon dediğimiz bu yöntemle o dokuları ayırabiliyoruz. Bir de altına dolgu uygulaması koyduğumuzda o zaman da yukarı kaldırıyor. Daha da yukarıya doğru kaldırıyor ve doku yenilemesinden dolayı oradaki o skar dokusunun büyük oranda azaldığına biz şahit Bu da oluyoruz. yeni bir teknoloji aslında baktığınızda. Güzel de oldu açıkçası sonrasında. Bir de burada kullandığımız dolgular biraz daha farklı. Akıllı dolgular falan var. Akıllı dolgular var, saten dolgu dediğimiz dolgular var. Veya tam çapraz bağlı olup daha ince olan dolgular var. Yani tamamen işlem yapacağımız alana göre değişkenlik gösterir. Kişiye özel. Kişiye özel, kesinlikle. Peki bir yaş sınırı var mı dolgu için? Yani dolgu aslında biz 18 yaş öncesinde çok planlamıyoruz, düşünmüyoruz. Yaptığımız hasta yok mu? Var. Yani daha önce travmatik bir durumu vardır, herhangi bir şey vardır. Çocuk o psikolojik olarak etkileniyordur ama estetik amaçlı olarak 18 yaş öncesinde çok tercih etmiyoruz. Bunu da hani kişinin o yaş olarak ona kendisini hazırlamış olması, yani psikolojikmen hazır hissetmesi gerekiyor. Hani bir çocuksa bir hevesle ben bunu yaptırmak istiyorum diye gelebilir. Onun için 18 yaş üstü pek tercih etmiyoruz. Peki 18 yaş üstündeki kişiler için Evet. sizce dolgunun yaşı var mı? Yani mesela ben şöyle düşünüyorum hocam, 25 yaşından sonra kolajenimiz tamamıyla durduğu için vücudumuzda 30'da artık başlıyoruz. Evet. İlk kadınlar lazobiyelinden bahsederler ama aslında neresidir hocam o? Yani Buradan düşüklük değil mi? Yani şöyle, nazolabelde de kayıplar oluşuyor. Yani şu da yanlış bir yaklaşımdır açıkçası bana göre. Bazı hekim arkadaşlarımız şunu düşünüyor. Ya biz şu arkaya dolgu koyalım da burası açılsın. Ya şunu kabul etmek lazım bir kere. Yüz bir bütündür. Aslında sadece yüz değil, vücut bir bütündür. Her noktada kayıplar meydana gelir. Yani nazolabeldeki çökme sadece buradaki kaybın sonucunda buranın aşağı inmesiyle alakalı değil. Burada kayıp vardır. Bunu kabul edeceğiz bir kere. Buraya da dolgu koyacağız.
burası boşalmışsa, elmacık boşalmışsa, Oraya da. eğer aşağı doğru bir sarkma varsa oraya da koyacağız. Ha bu da mı yetmedi? Arkada kayıp varsa oraya da koyacağız. Ama nazorabele dolgu kesinlikle gerekir. Çok sağ olun hocam. Siz de sağ olun. Çok güzel bilgilerdi. Çok teşekkürler. Rica ederim. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Bugün bizlerle medikal estetik hekimi uzman doktor Yahya Yiğit beraberdi ve orta yüz bölgemizdeki kayıpların dolgu yöntemiyle nasıl tedavi edilebileceğini bizlere çok güzel anlattı. Kendisine tekrar teşekkür ederiz ve 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.